Bugünkü videomuzun konusu üç kaçışlı perspektife göre bir cismin değişik açılardan görünüşü. Bunu bir küp şekli üzerinde deneyeceğiz. Öncelikle bir ufuk çizgisi çekiyorum. Ufuk çizgimizin üzerine iki kaçışlı perspektifte olduğu gibi önce sağ, sonra sol tarafına birer tane kaçış noktası ekliyorum. Ufuk çizgimiz ve kaçış noktaları hazır. Ve yine iki kaçışlı perspektifte olduğu gibi cismimizin bize dönük kenarını çiziyorum. Burada unutulmaması gereken üç kaçışlı perspektifte de iki kaçışlı perspektifte olduğu gibi cismin bir kenarının her zaman bize dönük olduğudur. Şimdi çizdiğimiz kenarın hem üstünden hem altından kaçış noktalarına paralel çizgiler götürüyoruz. Şimdi üçüncü bir kaçış noktası ekleyeceğiz. Üçüncü kaçış noktasını tam bize dönük kenarın hizasına koyuyorum. Ve oradan paralel çizgiler çekiyorum. Bu paralel çizgilerin amacı küpümüzün sağ ve solundaki kenar çizgilerinin yerini belirlemek. Bu paralel çizgileri ister daha dar, ister daha geniş ya da birini daha dar, birini daha geniş ya da tam tersi şekilde yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Küpümüzün sağ ve sol kenarlarını belirledik. Şimdi küpümüzün sol kenarının üstünden sağda bulunan kaçış noktasına bir paralel çizgi ve sağda bulunan kenarının üstünden solda bulunan kaçış noktasına bir paralel çizgi götürüyorum. Ve böylece üç kaçışlı perspektife göre küpümüzün şekli ortaya çıkmış oldu. Biraz daha belirginleştirelim. Ufuk çizgimizin altına bir küp yaptık. Şimdi bir de ufuk çizgimizin üzerine bir küp yapalım. Öncelikle bize dönük kenar çizgisini ekliyoruz. Kenar çizgisinin altından ve üstünden kaçış noktalarına paralel çizgiler götürüyoruz. Bu işlemleri siz cetvelle yapabilirsiniz. Daha iyi sonuç alırsınız. Şimdi üçüncü bir kaçış noktası ekleyeceğim. Bu kaçış noktasını yukarıdan veriyorum. Buradan aşağıdan vermiştik. Buradan da yukarıdan deneyeceğim. Paralel çizgileri üçüncü kaçış noktasından aşağıya indiriyorum. Küpümüze doğru. Küpümüzün sağ ve sol kenarları çıktı. Daha sonra sağ ve sol kenarların altından kaçış noktalarına paralel çizgiler. Her bir paralel çizgiye ait olduğu yere gidiyor. Küpümüzün şekli ortaya çıkmış oldu. Şimdi yine ufuk çizgimizin altına sağ alt tarafına bir küp daha yapalım. Bize bakan, bize dönük kenar çizgisini çektik. Alt ve üst köşelerinden paralel çizgilerimizi götürüyoruz. Bu paralel çizgilerini hafifçe çizmeniz yeterli. Önemli olan küpün ortaya çıkması. Daha sonra buna bu sefer yukarıdan verelim. Bu aşağıda çizdiğimiz küpe aşağıdan vermiştik. Bu sefer tam tersini yapalım. Yukarıdan verelim. Paralel çizgilerimizi aşağıya indiriyoruz. Sağ ve sol köşeler ortaya çıktı. Şimdi sağ kenarın üst köşesinden sola bir paralel çizgi. Sonra sol köşesinden sağa bir paralel çizgi. Ve küpümüz bu şekilde ortaya çıktı. Sol üst köşeye geçiyorum. Küpümüzün bize bakan kenarını çizdim. Kaçış noktalarına paralel çizgilerimi götürüyorum. Burada üstten bir üçüncü kaçış noktası yapmıştık. Burada kaçış noktasını alttan vereceğim. Bunun tam tersini yapıyorum. Paralel çizgilerini üçüncü kaçış noktasından çıkarıyorum.
Köşelerimiz ortaya çıktı. Şimdi sağ kenar çizgisinin altından ve sol kenar çizgisinin altından ait oldukları yerlere birer paralel çizgi götürüyorum ve küpümüz hazır. Şimdi ufuk çizgisinin altında 2, üstünde de 2 tane olmak üzere 4 tane çalışma yaptık. Bir de eğer ufuk çizgisinin tam üstünde hizasında bir küp çizecek olursak 3 kaçışlı perspektife göre nasıl durur? Buna bakalım. Alttan bir üçüncü kaçış ekledim. Küpümüz ortaya çıktı. Küpümüzün sadece sağ ve sol yüzeyleri bize bakıyor. Alt ve üst yüzeyler gözükmüyor. Ufuk çizgisinin hizasında olduğu için. Bir de yanına bir tane daha yapalım. Bu sefer üçüncü kaçış noktasını yukarıdan vereceğiz. Burada üçüncü kaçış noktasını biraz kısa aralıkla yaptık. O yüzden küpümüz biraz üçgenimsi bir görüntü aldı. Buradan biraz daha yukarıdan yapalım. Kaçış noktamız kenarla aynı hizada olacak. Bunu unutmayalım. Paralel çizgileri çıkıyoruz. Ve küpümüz hazır. Yine küpümüzün sağ ve sol yüzeyleri bize dönük. Diğer yüzeyler perspektif gereği bize gözükmüyorlar. 3 kaçışlı perspektif yapı olarak 2 kaçışlı perspektife benzer. 2 kaçış noktasına ilave olarak 3. dikey doğrultuda bir kaçış noktası ekleriz. Bu 3. kaçış noktası her zaman bize dönük kenar ile aynı hizadadır. Bu unutulmaması gereken en önemli noktadır. 3 kaçışlı perspektif konusu bu kadar. İyi çalışmalar.